İyi akşamlar kıymetli dostlar. Umarım iyisinizdir, iyi bir gün geçirmişsinizdir. Biraz geç kaldım, yazılanları da gördüm. Ufak bir teknik aksaklık yaşadım. Teknik aksaklık bir şeyleri devirdim burada. Özellikle kamera ve stüdyo ile alakalı ve onları tekrardan toparlamam gerekti. Tam böyle yayına girerken ufak bir aksilik oldu. Kusura bakmayın. Ama fark etmez. Böyle bir 10 dakikalık gecikmeyle karşınızdayım. Güzel bir yayın olacak. Güzel haberler var. Tabii ki ne konuşacağız? Milli takım ve Arda Güler hakkında önemli haberler var. Onlara değineceğim. Uzun bir yayın olmayacak ama şöyle sadece Arda Güler konuşacağız bugün. Sadece Arda Güler'i anlatacağım. Başlıklara geçelim diyeceğim ama başlıklar yok. Çünkü söylediğim gibi sadece Arda Güler ve milli takım. Öncelikle bir yorumları okuyalım. Anıl Ayhan hoş geldin. Vahdet Bayet hoş geldin. Ömer Faruk Örs unuttun mu acaba? Unutmadım Ömer. Anıl Ayhan hoş geldin. Sezgin Yüceboy hoş geldin Sezgin. Ömer Faruk Öz hoş geldin başkan demiş. Hoş bulduk hepinize. Evet şimdi hemen hızlıca geçelim haberlere. Milli takım inanılmaz bir galibiyet. Yani ben gerçekten böyle tüylerimiz diken diken oldum maçtan sonra ve maç o kadar heyecanlıydı ki ben yani sürekli olarak kalbimin atışından dolayı böyle tansiyonumun yüksekliğinden dolayı böyle boncuk boncuk terliyordum. Tam 2-0 öne geçtik. Oh be dedim, rahatladık dedim ama yani biz yani böyle rahat rahat maç izleyemiyoruz. İlla bir heyecan oluyor böyle son ana kadar. Gerçekten de son ana kadar oldu. Mert'in kurtarışı gerçekten spikerin o ahtapot musun örümcek misin sözlerini mesela sosyal medyada duydum. Yani öyle bir coşkuyla hep beraber böyle bir çığlık attık ki o Mert'in kurtarışından sonra spikeri bile duymamışız. O derece acayip bir maçtı ama kazandık. Güzel oynadık. Açıkçası şöyle bir şey. Çok fazla yorum gördüm ben ile ilgili maçla alakalı. İşte hep böyle Avusturya bastırdı, biz zor dayandık bilmem ne. Öyle değil. Yani öyle değil. Biz zor falan dayanmadık. Tamamen bu menvalde bir oyun planıyla çıkmış milli takım. Ki zaten hücuma çıktığımız zaman Kaan Ayhan özellikle aralara girerek üçlü defansı oluşturuyordu arkada. Mert Müldür ve Ferdi ileri çıkıyorlardı. Ve aynı şekilde şöyle de bir şey var. Mesela defans yaparken de Mert Müldür'le Merih Demiral arasına Kaan Ayhan giriyordu ve bir anda defans 3'ten 5'e çıkıyordu. Yani bir üçlü ve 5'li bir defans kombinasyonu vardı. Hücumlarda üçlü, defans yaparken 5'li. Hatta şöyle diyeyim size, bazen Orkun özür dilerim, İsmail de 5. defansa Abdülkerim'le Ferdi'nin arasındaki koridoru kapamak için 6. eleman oluyordu. Defansif anlamda inanılmaz böyle çalışılmış ve başarılı geçtiğimiz bir mücadele oldu. Bir gol yedik ama o golde de gerçekten Avusturya'nın o fizik gücü ve uzun boyunun avantajını kullan. Onların da çalışmış olduğu bir pozisyondu açıkçası ve çalıştıkları pozisyonda golü getirerek işi yakaladılar. Golü yakaladılar ama sonuçta Türkiye yenemediler. Sadece Arda Güler konuşacağım dedim ama sadece Arda Güler de değil. Abdülkerim'e de değineceğim en sonda. Onunla ilgili bazı hukukçulardan da bilgi aldım. Ceza alır mı alamaz mı onları da aktaracağım. Hemen bir yorumlara bakalım. Yani haber kısmına geçince bir daha yorumlara dönemeyebilirim. Çünkü upuzun Avrupa neler yazdı, neler çizdi onları anlatacağım. Avrupa basınında Türkiye hakkında neler yazdılar, Arda Güler hakkında neler yazdılar. Bir de Victor Pereira ile ilgili bir haber var ve Arda Güler'in Real Madrid ile ilgili bir haberi var. Onları da peş peşe aktaracağım sizlere. Evet. Anıl Ayhan sorma olsan evde yaptığım totem heyecan. Evet bak toteme geleyim. Biz 4 arkadaşız. Beni sosyal medyadan takip edenler bilir. Biz 4 arkadaş, benim çocukluk arkadaşlarım. Eski mahallemizde bir kafe var. Oraya gittik. Totemimiz oydu Çekya maçında. Totemi yaptık. Çekya maçını kazandık. Dedik ki Avusturya maçında bu totemi bozmayalım. Gene aynı şekilde gidelim ve aynı şekilde yani oturma şeklimiz bile aynıydı. Hatta böyle bazen bir ayağa kalkma mevzusu oldu. İki arkadaşım yer değişikliği yaptılar. Dedik yani ben daha demeden onlar böyle bir baktılar birbirlerine, yer değiştirdiler. Yani o derece böyle biz de totemlere inanıyoruz. Ve yerimizden hiç kıpırdamadık yani maç boyunca. 2 maçta da herhalde öyle geliyor ki Hollanda maçını da öyle izleyeceğiz. Ben totemlere inanıyorum. Benim bir sorum olacak, araştırdım ama bir sonuç alamadım. Merih Demiral'a ceza gelir mi? Bozkurt işaretinden cevaplarsan. Evet, yayının son olarak Merih Demiral hakkında konuşacağım. Onu anlatacağım. İnşallah gelmez kanaatindeyim. Şöyle diyeyim, gelmez değil gelebilir ama korkulacak bir şey de yok. Onu da söyleyeyim.
Evet, şimdi haberlere geçiyoruz. Merih sahanın en büyük kahramanı Alman Bild gazetesi yazmış. Vincenzo Montella'nın takımı Leipzig'te gizli forveti Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'nda çeyrek finale yükseldi. Savunma oyuncusu Merih Demiral sahanın en büyük kahramanı, her iki golü de attı ve takımını öne geçirdi demiş Alman Bild gazetesi. La Gazzetta della Sport aşağılanmayı telafi ettiler diye başlık atmışlar Türkler hakkında, yani milli takımımız hakkında. Merih Demiral abarttı diyerek ara başlıkta şunu duyurmuşlar. Avusturya'da duble Montella'nın Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juve ve Atalanta'nın defans oyuncusu 2 gol atarken finalde Avusturyalılar için yeterli olmadı. Son 16 finali demek istiyorlar. Burada bir çeviride bir şey var. Montella cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak. Bu dev Türkiye'yi sürükleyebilecek güçte mi? Merih Demiral Avrupa Şampiyonası'na çeyrek finalde de damga vuracak mı? Avusturya'yı 2 golle mağlup ederek teknik direktör Montella'nın cumartesi günü Berlin'de Hollanda ile karşılaşacak çeyrek finale yükselmesini sağladı. 2-1 yendiler. 6-1'inde öcünü, intikamını aldılar. İntikam demiyor, daha böyle şey bir tabir kullanıyorlar. Yumuşak bir tabir kullanıyorlar. Geçiyoruz. Corriere della Sport. Kenan ve Arda tarihe geçti demişler. Türkiye Euro 1964'teki Macaristan-Danimarka maçından bu yana Avrupa Şampiyonaları ve Dünya Kupaları arasında eleme maçlarında 2-20 yaş altı oyuncusunu sahaya süren İlk takım oldu. Arda ve Kenan Yıldız ilk 11'de başladılar. Böylece bir Türkiye tarihe geçmiş oldu. Buna dikkat çekmişler. Corriere della Sport'ta da tamamen şeyi anlatmışlar. Maçın teknik analizini yapmışlar. İşte şöyle oldu, böyle oldu falan filan. O yüzden çok fazla ayrıntıya girmiyorum. Marca gazetesine geçiyoruz. Marca önemli bizim için, İspanyol gazetesi ve Arda Güler'le de yakından ilgileniyorlar. Arda Güler'le de ilgili önemli haberleri var. Unutulmayacak bir geceydi diye güzel bir başlık atmış Marca gazetesi. Arda Güler icat ediyor, Merih Demiral uyguluyor. Mert Günok da kurtarıyor ve Türkiye hayal kuruyor diyerek böyle kocaman bir ara başlık atmışlar. Leipzig'te unutulmayacak bir geceydi. Bir Avrupa Şampiyonası'nın en gizli maçının muhteşem olabileceği göstergesiydi. Özellikle de bu bir ya da hep hiç ne demişler orada, değişik bir şey kullanmışlar açıkçası. Bu bir ya hep ya hiç mücadelesiydi son 16 maçı olmasına rağmen. Türkiye hayal kurmaya devam ediyor. Çeyrek finalde Hollanda ile karşı oynanacak. Arda Güler asist yaptığı, Merih Demiral golünü attı. Mert Günok da inanılmaz kurtarışlar yaparak maçın adamı oldu demiş. Ama maçın adamı Merih oldu. Muhtemelen haberi yazdı arkadaş, hemen gönderdi. Devam ediyoruz. L'Equipe, Fransız gazetesi. L'Equipe'i biliyorsunuz Fransa'nın ve Avrupa'nın en büyük gazetelerinden spor alanında. Türkiye Avusturya'yı şaşırttı demiş. Euro 2024'te çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacaklar. Savunma oyuncusu Merih Demiral'ın dublesi sayesinde Türkiye salı akşamı Leipzig'te Avusturya'yı 2-1 yenerek Avrupa Şampiyonası'na son 16 turuna yükseldi. Vincenzo Montella'nın takımı cumartesi günü çeyrek finalde Hollanda ile karşılaşacak. Turnuvanın başında yedek kalan Merih Montella'yı ipten aldı demiş L'Equipe gazetesi. İlginç bir demeçte bulunmuş orada. Sonra da maçı anlatmış ve Arda Güler'den bahsetmiş. Arda Güler'in vermediği paslar çıldırttı demiş. Bu da enteresan bir bakış açısı. Evet, Arda Güler'le ilgili öyle bir şey var. Birkaç noktada vermediği paslar var ama kesinlikle öyle çıldırttı falan, yani değişik ya, bu Avrupa basını biraz değişik. AS gazetesi, biz İspanyollardan devam edelim. İspanyollar bizi daha çok seviyorlar. Türk stoper Real Madrid'li oyuncunun asistlerinin ardından 2 gol attı. Avrupa'ya zaman zaman ezici bir üstünlük kurdu. Özür diliyorum. Avusturya'ya zaman zaman ezici bir üstünlük kurdu ama Türkiye'nin direnci kahramancaydı. AS gazetesi şunu diyor. Türkiye'nin direnci kahramancaydı. Çok güzel. Vallahi tebrik ediyorum. En güzel AS gazetesi vermiş maçı. Türkiye maçını yazdıklarıyla, çizdikleriyle. Montella Arda Güler'den sahte 9 icat etti ve harika bir iş çıkardı. Hareketliliği Ralf Rangnick'in savunmasını çılgına çevirdi. Türk 8 numaranın kafasının arkasında gözleri var gibiydi. Arda Güler'den bahsediyor. Tüm maç boyunca geriden mükemmel oynadı. Her şey onun ayağından geçiyor. Kornerler, duran toplar, hatta orta yuvarlaktan attığı şutla Avrupa Şampiyonası'nın golünü atmaya bile cüret etti.
Ağları bulamadı, yazık oldu. Kaçan gole değil ama cesaretine saf deha diyoruz demiş AS gazetesi. Gerçekten İspanyollar bu işi biliyor. Futbolu biliyorlar. Kimi öveceklerini biliyorlar. Bir keresinde şöyle bir şey var. Gerçekten çok böyle adil bir şekilde haber yazıyor İspanyol gazeteleri ama yani özellikle Alman gazeteleri yani Türkiye 6 tane yense ne var? Ya biz de 8 atardık. Çok da bir başarı değil tarzında haberler yapacak. Alman gazeteleri enteresan. Ondan sonra AS gazetesi şey anlatmış. Bellingham'ı anlatmış falan filan. Onları eleştirmiş. Geçiyorum. The Sun İngiliz gazetelerine geçtik. Bir ülkenin rüyasını gerçekleştiren çocuk demiş. Melih Demiral ilk 2 gol atarak Ralf Rangnick'i ateşli bir takımını sersemletti ve Türkiye Euro 2024'te çeyrek finale yükseldi demiş The Sun gazetesi. Türklerin tezahüratları Almanya'da yankılandı. Her Türk bu sloganı attı. Arda Güler şeklinde. Aslında yani Melih Demiral daha çok atıldı dün gece ve Türkiye'nin kendi sloganları. Onu da söyleyelim. Daily Mail'e geçiyoruz. Gene İngiliz gazetesi. Türkiye'de tahmin edilemeyen bir şey vardı demiş. Başlığı böyle atmış yani. Türkiye'de tahmin edilemeyen bir şey vardı demiş Daily Mail. Olması gerektiği gibi vahşi, çiğ, ateşli bir turnuvanın futbol gecesiydi. Takımlar hayatlarını buna bağlıymış gibi oynuyor ve çok sayıda kırmızı giymiş insan yağmur altında çılgınca bir aşağı bir yukarı zıplıyordu. Avusturya tarafından tasarlanan pres yöntemiyle ve Mart ayında Türkleri 6-1 yendikleri düşünüldüğünde büyük bir inançla geldikleri anlaşılıyordu demiş. Türkler için büyük bir inançla geldikleri anlaşılıyordu. Ancak Türkiye'de ölçülmeyen, tahmin edilemeyen hatta bu ülkede başından beri onlarla birlikte olan bir destek gücünden kaynaklanan ateşli bir şey var. Bu muazzam taraftar ve oyuncu kaynaşması hesaba katılması gereken bir güç ki Daily Mail'da burada kutluyorum. Çok önemli bir şeye değinmişler. Turnuvanın en çok ikinci taraftarı olan ülke Türkiye. Birincisi Almanya tabii ki. Almanlar oldukları için. İkincisi Türkiye ama ikinci ile üçüncü olan ülke arasında inanılmaz bir fark var. Üçüncü İngilizlerdi yanlış hatırlamıyorsam. Yaklaşık 170 bin Türk taraftarın olduğu düşünülüyor maçlarda. Maçlara gelen giden falan. İngilizlerin de 90 bin civarında olduğu söyleniyor. Bu grup maçlarında alınmış sayılardı bu arada. Şu andaki sayılar değil. Ve tabii ki Almanlar en çoktu. Ama yani Türkiye ile 3. sıra arasında da acayip bir fark var. Sonrasında 90 binden işte 87 bine inmiş, 83 bine inmiş. Böyle daha ufak ufak gidiyordu farklar. Ama Türk taraftarlar gerçekten inanılmaz. Yani orası Almanya gibi değil de sanki Türkiye gibi, ev sahibi gibi oynuyor. Türkiye ki bunu gerçekten kullanmamız lazım ki şu ana kadar da kullanıyoruz. Spor Medisiyet, Mert'in eldivenleri demiş Spor'da Mesiyet gazetesi. Eğer Melih Demiral bir başyapıtsa Mert Günok da bir sanatçıdır diyerek de ara başlık atmışlar. Çok güzel bir başlık. Vincenzo Montella'nın cesaret ve üstün yetenek karışımı Türkiye'yi çeyrek finalde. Türkiye'si çeyrek finalde. Eski Juventus ve Atalanta defans oyuncusu Melih Demiral attığı 2 golle süper kahraman rolünü oynadıysa da ikinci yarının ortasında Mert'in eldivenleri ve refleksleri de imza bir kurtarışıyla da geceyi tamamladı diyerekten devam etmişler ve Eurospor biliyorsunuz Fransız gazetesi ama dünya çapında bir yayın kuruluşu Eurospor. Hak edilmiş bir zafer olarak nitelendirmiş Avusturya maçını. Euro 2024 son 16 turu maçı olan Avusturya-Türkiye karşılaşması Leipzig'te 1-2 sona erdi. 2-1 yani. Meri'nin golleri belirleyici olurken Avusturyalılar Gregorich'ten yeterli katkıyı alamadılar. Tarihinde 3. kez Avrupa Şampiyonlarında çeyrek finale yükselen Türkiye için hak edilmiş bir zaferdir. Burada yanlış bir bilgi vermişler, fark etmez. Avusturya'ya hemen darbe aldı ve ardından Türk duvarı... özür dilerim, ben yanıldım, 2000 unuttum, özür dilerim. Avusturya hemen darbe aldı ve ardından Türk duvarını aşmakta büyük zorluk çekti. Avusturya takımı sonuna kadar çabaladı. 66. dakikada Gregorich'le farkı azalttı ama son saniyede Mert Günok'un muazzam kurtarışı, aynen böyle demişler, muazzam kurtarışı maçı Türkiye'ye getirdi diye de devam etmişler. Bu da acayip bir şey. Eurospor da güzel bir yayın hazırlamış, güzel bir haber hazırlamış ki ben Eurospor'da da gün içerisindeki haberlere baktım. Türkiye'den çok geniş yer vermişlerdi. Valla göğsümüz kabarmıyor değil.
Avrupa basını bu kadar ama öncesinde diğer haberleri, Arda Güler haberine geçeceğim şimdi. Real Madrid ile ilgili olan. Ona geçmemen önce de bir yorumlara bakalım. Cemalettin Geçgel, hoş geldin Cemalettin. Teknik direktörleri nasıl eledik ama hala anlayamadım demiş Slaven Bilic. 10 sene oldu hala anlayamadım diyor. Yani Slaven biz de hala anlayamadık. Yani 120'de attık o golü, Semih'in golünü. Acayip ya, gerçekten travma yani. Bir teknik adam için o maç bir travma. At Victoria hoş geldin. Aşağılanmayı telafi ettiler mi? Bu Avrupalılar överken bile yeriyor söz konusu Türkiye olunca. Kesinlikle öyle. Almanlar ırkçı olduğu da kesin. Yani tamamını diyemem. Kesinlikle bütün Almanlar ırkçıdır diyemem ama şöyle görüyorum. Özellikle Bild gazetesinde böyle Türklere karşı ya da belki de Müslümanlara karşı net bir fikrim yok o konuda ama Türklere karşı net bir şekilde ön yargılı haberler hazırladıkları gerçek. Yani burada görüyoruz bir Arda Güler'in başarıları bile anlatılırken ya bir dokunduruyorlar böyle. Bir alttan böyle bir şeyi dokunduruyorlar, anladınız mı? Yani tabii ki bir Ronaldo, Messi gibi övmeyin. Okey, anladım ama yani bir şeyi doğru yaptığında da altta da ama bir zaman da şunu yapmıştı diyerek bir not eklemenin de manası yok. Bunlar tamamen operasyon gazeteciliğine giriyor. Koray Güneş hoş geldin. Selam, hakem bizim itilmelerimizin çoğuna seyirci kaldı. Dün gece ilk golden sonra hanım bir aile dostumuzdan eşime gol diye mesaj geldi. Madrid'de yaşıyorum. Ben hakemi beğendim. Yani yanlış karar verdiğini düşündüğüm pozisyonlar olduysa onların aleyhine de aynı şekilde pozisyonlar oldu. Ama şöyle diyeyim, hakemin yanlış verdiği düşündüğümüz pozisyonlar maça direkt etki edebilecek pozisyonlar değildi bence. Ben hakem başarılı buldum. Çok güzel bir maç yönetti. Kartlarıyla martlarıyla. Bozkurt işareti, evet ona değineceğim. Bozkurt işaretine değineceğim. Geliyor. O son haberde olacak. Geçiyoruz şimdi Arda Güler haberine. Çok uzun oldu. Bir sürü insan bekliyor. Anlatalım Arda Güler. İspanyol Defensa Central gazetesinde yer alan habere göre Arda Güler İspanyol deviyle devam etme konusunda anlaştı. Gelen tüm kiralama teklifleri de bütün takımlara reddedilerek cevap verildi diye devam etmişler haberde. Haberde ayrıca Carlo Ancelotti ona çok daha önemli bir rol vermek istiyor. Orta saha ve Rodrigo'nun yerine sağ kanat oyuncusu olarak da oynayabiliyor. Bu çok yönlülük ona daha fazla dakika oynama fırsatı verecek demiş Defensa Central. Şöyle daha önceki yayınlarımı izleyemeyen arkadaşlarım için çok kısaca bir özet geçeyim. Liverpool teklifte bulunmuştu. Ocağa kadar kiralarız diye kabul edilmişti ama o kabul edilme gerçek bir kabul edilme değildi. O oyalama taktiğiydi Liverpool açısından. Ve bir de şey olmuştu. Arda Güler için Amerika kampına gelme, sen tatil yap denmişti. Bu biraz kafaları karıştırılmıştı açıkçası. Yani Arda Güler yarı finale çıkarsak çıkalım, ne olmuş, ben finalde kupayı bile alsak ben sonradan da olsa Amerika kampına katılmak istiyorum demişti. Bu da bir kafalarda soru işareti çıkınca acaba böyle Real Madrid bir şeyler mi yapmak istiyor falan. Sonra bir arkadaşımın da yorumu var. Real Madrid acaba bir önceki videomda çok güzel bir yorumdu. Acaba Real Madrid basın yoluyla bir kıskacam almak istiyor Arda Güler'i falan vesaire. Ama bugün çıkan haberde Defensa Central'da Real Madrid'in Arda Güler'e teklifte bulunan bütün takımlara teker teker red cevabı gönderdiği yazıyor. Ve artık bundan sonra şu olacak. Türkiye kupaya kadar gideriz belki veya nerede elenirsek elenelim. Arda Güler Avrupa'daki işi bitince, Euro 2024'teki işi bitince direkt Amerika'ya uçacak. Amerika'da da Real Madrid'in Amerikan kampına katılacak. Sezonu orada hazırlanacak ve yeni sezonda da ben ilk 4 maçından birinde ilk 11 çıkarak takıma entegre edileceğini düşünenlerdenim. Bilmiyorum, siz de öyle mi düşünüyorsunuz? Bir röportaj var. Pereira ile ilgili. Pereira Avrupa kupasında mücadele eden Arda ile ilgili şunu söylemiş. 16 yaşındayken 30 yaşında birinin olgunluğuyla oynadı. Her zaman topu istiyordu. Topu alamayınca huzursuzlanır ve topu arardı. Son topu kullanmak ya da şut atmak isterdi. Bu kadar. Sonrasında diğer oyunculara değinmiş. Victor Pereira'yı da geçmek istemedim açıkçası. Çünkü önemli. Neden önemli? Victor Pereira da Arda'yı kenarda bekleten bir teknik adamlardan biriydi. Diğer Portekizli adamın olduğu gibi. Ama Arda Güler hepsine cevabı çok güzel veriyor bence sahada ve
magazin dünyasında da, yani futbol magazin dünyasında da hepsine cevap veriyor. Çünkü bütün Avrupa Arda Güler'i yazıyor, çiziyor. Merih Demiral'a geçeceğim. Geçmeden bir yorumlara bakalım. Koray Bilge, o zaman yalan haber olduğunu anlamıştım. Koray değil aslında, yalan da değil de bilerek çıkartılan haberler. Hangi haber için diyorsun? Liverpool haberi için mi diyorsun? Yok, onu anlamadım. Liverpool haberi doğru bu arada. Şimdi Koray Bilge, biraz geri alıyorum. Bozkır işaretini köpürtü, tamam. İspanyol basını takip eden birisi olarak sence Arda Güler'i kiralayacak mı yoksa iyice madde? Cevabını verdim Koray Bilge. O haberi okumuştum tam. Emrah Öztürk, hoş geldin. Merhaba, Dipay'ın açıklamasını gördüm. Evet, gördüm. Cumartesi görüşürüz dedim. Ne diyorsun? Görüşeceğiz. Görüşürüz diyorum Dipay'a. Herhalde ona cevabı ben vermeyeceğim. Sahada futbolcularımız verecek. Millilerimiz verecek. Finalde İngiltere çıkarsa Bellingham'ı götürecekler miydi? Götüreceklerdi tabii. Herkesin aklına o geldi tabii. Bahadır Duman. Live mi yapıyorsun? Bir daha atma tutmaları arkadaş. Arada yaparız, senden cacık olmaz. Tamam Bahadır, izlemeyebilirsin. Teşekkürler, kolay gelsin. Ben o zaman yalan haber olduğunu anlamıştım. Evet, oraya geçtik. Ad Victoria'nın benim yorum. Evet, Ad Victoria'nın yorumuydu. O şey, acaba Real Madrid mi Arda Güler'i basınla bir kıskaca almak istiyor? Çok güzel, uzun bir yorum. Bir önceki videoma sabitledim arkadaşımızın yorumunu. Çok beğendim. Onu okuyabilirsiniz. Çok güzel bir analiz yapmış. Jorgen'in makalesinin en iyi cevabı Arda Avusturya maçında performansıyla gösterdi. Kesinlikle öyle. Yani ben şöyle diyeyim. Çekya maçında Arda Güler'i ben beğenmedim açıkçası. Bence o fizik gücünün çok fazla altında kaldı ve o rahat oyunu oynayamadı. Biraz da açıkçası Arda Güler hep böyle dar alanlarda oynamak zorunda kaldı. İkili üçlü baskılara neden oldu. Onun da etkisi var. Onu da kabul ediyorum. Ama her futbolcu her maçta mükemmel oynayacak diye bir şey yok. Hepsi insandır. O bir gün iyi oynar, 10 gün güzel oynar, 10 maç güzel oynar. Bir maç kötü oynar, oynasın o kadar da. Yani o bir kötü bir şey değil, yanlış bir şey değil. Yani Ronaldo'yu da gördünüz. Ben açıkçası içim parçalandı Ronaldo'nun o haline. Hüngür hüngür ağladı. Üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Çünkü onların yaşlanması, ya bizim çocukluğumuz, biz de artık yaşlanıyoruz. Bizim de artık çocukluğumuzun futbol kahramanları futbolu bırakıyorlar, oynayamıyorlar eskisi gibi, ki Messi de öyle. İnanın geçen seneki performansı bile yok Messi'nin. Hep böyle gün geçtikçe bu performansları düşüyor bu iki futbolcunun. Bu da bize de aslında yaşımızın artık geçmeye başladığını, biz de artık gidiyoruz yani. Dörtlere doğru gidiyoruz açıkçası. O yüzden böyle biz de üzünleniyoruz onlarla beraber. Dostum, iddiada Türkiye'ye çok garip bir oran vermişler. 5 oran nedir? Hollanda 1.42. Herkes Türkiye'ye basıyor bu oranlarda. Bir tuhaf. Vallahi bassınlar. Bassınlar. Hollanda Avusturya'dan daha kolay bir rakip. Yani orada Memphis Depay var tutmamız gereken. İşte neydi o sağ kanattaki futbol? Bir defanslarında tabii ki bir sıkıntılı. Defansları da bizim için böyle çok daha güçlü tabii ki Avusturya'ya göre. Bir de o Inter'de oynayan çocuk var. Sağ kanatta. Gerisinde o kadar da bir şey yok. Yani Hollanda maçlarını izledim ben. Ama Memphis Depay gerçekten büyük sıkıntı. Öyle futbolcuları biz biraz da tutmakta da zorlanıyoruz açıkçası. Yani kısa ve hareketli futbolcuları. Arda Güler sahaya çıktığı zaman fazla sakin ve bir baykuş gibi sahanın her santimetresi sakin. Kesinlikle öyle. Ben de öyle düşünüyorum. Her santimetreyi görüyor ediyor ama paslarda biraz daha hızlı olması lazım. 4 kişinin ardına etrafta çekilmiş fotosu her şeyi anlatıyor bence. Seni seviyorum, sürekli takipteyim. Teşekkürler yayın için. Ben de teşekkür ediyorum Koray Bilge. Kenan Kaplan, turnuvanın en erken golünü biz mi attık? Rekor kaç saniye? Bilmiyorum galiba ama en erkenini biz attık. Olabilir. Emrah Öztürk, hoş geldin. Şu an belki çeyrek finalde eleniriz ama bize 5, onlara 1.42 vermişler. Çok tuhaf bence. Evet yani aslında o kadar da tuhaf değil ya. Bir Hollanda tabii ki çok daha geçmişi olan bir takım olduğu için yani Türkiye'nin de başarısı belli. Doğal olarak da buna istinaden oranlar, bir de oranlar maç gününe kadar değişiyor. Öyle de bir şey var. Yani düşüyorlar, yükseliyorlar. Oranlar hep hareketli, aktananlı. Zizo King, hoş geldin. Hollanda'nın tek korkum Reinders orta saha oyuncusu, inanılmaz ara pas. Evet ya. Koray Bilge elenmeyeceğiz demiş. Evet. Şimdi Merih Demiral'a geçelim. Merih Demiral'la ilgili Bit gazetesi, Anayasayı Koruma Dairesi'ne göre Bozkurtlar Turan İmparatorluğu için çabalıyor.
bu dünyadaki tüm Türk halkının yerleşim alanlarını kapsamakta ve Balkanlardan Çin'e kadar uzanmaktadır ifadelerini kullanmışlar. Avusturya'da 2019 yılında aşırıcılık ve siyasal İslam'la mücadele gerekçesiyle aralarında bozkurt sembolünün de bulunduğu çeşitli gruplara ait işaretler ve sembollerin kullanımı yasaklayan sembol yasası yürürlüğe girmişti. Şimdi maç bir kere Almanya'da, Avusturya'da değil. İkincisi, yani Avusturya'da bile olsa Meri'yi bağlar mıydı onu da bilmiyorum. Tabii insan hakları denen bir şey de var. Üçüncüsü, Merih Demiral böyle bir hareket yaptı. Bu bir kere şöyle, yani bu ırkçı bir hareket değil. Bu şimdi gittiğiniz zaman Kazakistan'a, orada da yani Türkiye'de bazı siyasal partiler bunun yani üstlerini alıyorlar ama bu Kazakistan'a gittiğiniz zaman o Türkiye'deki siyasi partileri bilmeyen Türkler de dahi bu işareti yaparlar. Siz işte Moğolistan'a gittiğiniz zaman o hala oradaki çadırlarda, Moğol çadırlarında Türklük işareti Bozkurt işaretidir. Bu yaşayan yaklaşık 400 milyon Türk'ün ortak bir simgesi. Ve bu böyle yani bir savaş simgesi falan da değil. Yani bir savaşlarda biz bunu böyle şey içinde kullanmamışız yani. Anladınız mı? Bu bir simgesel bir durum. Neyle ilgili bir şey var? Şagiri'nin yaptığı bir hareket vardı. Şagiri miydi? Yanlış hatırlamıyoruz. Yok, Şagiri değildi. Arnavutluk'ta bir futbolcuydu. Sırbistan'a yaptığı bir Arnavutluk kartalı hareketi var böyle. O kartalla ilgili de bir ırkçı hareket olarak daha önce UEFA şey açmıştı, soruşturma açmıştı. Soruşturmada ceza aldı futbolcu ama 1000 frank bir ceza verdiler, para cezası verdiler. Öyle maçtan alma, işte ne bileyim maç cezası falan değil yani. Yani Abdülkerim diyorum, özür dilerim. Merih Demiral'a Bozkurt işareti yaptı diye bir ceza gelecekse bile emsal bir karar var denilerek, ki aynı karar değil, iki ülkenin savaşı vardı ve savaşta birbirlerine aslında kindar bir noktada bir hareket yapılmıştı o. Kesinlikle aynı hareket değil. Aynı anlamı dahi taşımıyor. Ve Merih Demiral bir heyecanını paylaştı ve arkadaşımız milliyetçi bir arkadaş. Onu yapmak istedi. Yapar. Yani bir sürü futbolcu hareket yapıyor. Bir sürü simgeler kullanıyor. Yani onlar yok. Türkler yapınca böyle bir saçmalığın içine giriyorlar. Saçmalığın daniskası gerçekten UEFA'nın yaptığı, ki bu Alman bir İçişleri Bakanı'nın yazısı var. Ya sana ne? Yani seni hiç ilgilendirmeyen bir şey. Bir kere UEFA özerk bir kuruluş. Merkezi İsviçre'de. Sen ondan ceza dahi isteyemezsin çünkü UEFA senin ülkenin bir kuruluşu değil. Böyle bir saçmalık olamaz. Yani burada özellikle işte o bir arkadaşımız demişti Almanlar hala ırkçı diye. Kesinlikle o nokta, o durum devreye giriyor. Ben size şöyle bir şey anlatayım. Çok sevdiğim bir akademisyen vardır, Hülya Coşkun diye. Ankara'da kendisi bir üniversitenin de hocası, spor üzerine, spor hukuku üzerine şeyi var, profesörlüğü var. Ve o gün bir gün onunla böyle uzun uzun muhabbet ediyoruz, tabii konuşuyoruz, bana anlatıyor. O bana bir şey anlattı. Mesut Özil ile alakalı, Almanya'nın Dünya Kupası'nı aldığı gün, o kupanın alındığı, kaldırıldığı dakikalarda olan bir olayı buradan anlatayım. Şu anda da 158 kişiyiz. Muhakkak bu hikayeyi dinleyin. Çok böyle acayip bir hikaye ve ben bunun arka planını öğrenince gerçekten böyle üzüldüm ve tüylerim diken diken oldu. Almanya milli takımında özellikle Mesut Özil'in olduğu dönemde böyle Türk olmasından dolayı bir ırkçılık yapılıyordu. Mesut Özil bundan zaten böyle bir üzüntü duyuyordu. Çünkü yani sen Türk olarak Almanya milli takımı seçmişsin ama Almanlar sana ırkçı tezahüratlar yapıyorlar. Bunlara çok fazla takmadan oynadı. 2000 Dünya Kupası'nı kazandıklarında Mesut Özil biri tarafından çağrılıyor, fotoğraf çektiriliyor. Toplu takım fotoğrafı çekilecek. Toplu olarak herkes toplanıyor Dünya Kupası'nın önünde. Mesut Özil biri tarafından çağrılıyor. Forması isteniyor. Forması veriliyor. Mesut Özil çıkarıyor, formasını veriyor. Sonra da takım arkadaşlarının yanına geliyor. Dünya Kupası'yla fotoğraf çekiliyorlar ve fotoğrafta şöyle bir şey var. Bütün futbolcularda Almanya milli takımının forması var. Sadece Mesut Özil'in üstü çıplak. Bunu söylemişti. Bu aslında orada bilinçli olarak yapıldığını söylemişti. Çünkü Mesut Özil'in hani daha böyle nasıl diyeyim sonradan getirildiği, Alman milli takımına monte edildiği ama onun bir dışarıdan getirilen bir insan olarak görüldüğü, öyle Alman olarak görülmediği noktasında, ki Dünya Kupası'ndan sonra zaten Mesut Özil iyice Alman milli takımından uzaklaşmıştı. Biliyorsunuz ki yaşanan olayları. Ben bunu duyduğumda gerçekten şok oldum. Gerçekten de takımın o fotoğrafını Google'dan da bulabilirsiniz.
Herkesin üstünde kıyafet var. Milli takım forması var. Alman milli takım forması var. Mesut Özil'in üstü çıplak. Onda milli takım forması yok. İnanılmaz bir iletişim kazası değil artık bu. Bilinçli yapılmış bir iletişim propagandası. Türklük üzerinden. O yüzden ben o zamandan beri hep böyle Almanlara karşı bir şeyimdir. Alman basınına karşı böyle mesafeliyimdir. Çünkü genelde bir şeyi överken bile içinde yerecek bir şey bulurlar. Evet. Avrupa'nın %70'i kendi ırkından olmayanlardan hoşlanmazlar demiş Özlem Soysev. Hoş geldin Özlem. At Victoria'm Bozkurt işareti bir bozkurtun yardımı ve korumasıyla soyunu kurtaran Türkleri anlatır. Evet doğru. Bozkurt nasıl bizim için kutsal bir hayvansa Çinli için ejderha, Koreli için kaplan kutsal ve ulusal hayvandır. Doğru. Arman The Best hoş geldin. Arda 75 veren ya Arman yapma. Koray Bilge, Allah bin belasını versin tüm düşmanlarının. Güzel, evet. Bozkurt işaretinin çıkılışı Ergenekon destanıdır. Doğru. Tamamen kültürel bir olay. İrfan Gök hoş geldin. Kolay gelsin. Teşekkürler İrfan. Koray Bilge, Hollanda yenmemiz için bu iş çok süper oldu. Bu gazla Hollanda'nın içinden geçeceğiz. Bana da öyle geliyor. Elias Jonathan hoş geldin. Avrupa şampiyonluğu en erken atılan gol rekoru Arnavutluk oyuncusu. Evet, İtalya maçında 23. saniye atıldı. Biz biraz daha geç attık. Teşekkürler Elias. Sezgin Yüceboy, Deniz Undav için ne diyeceksiniz? Ne için Deniz Undav'a? Onu bir yani Deniz Undav'a ne diyeyim? Takip edemediğim bir şey varsa onu da bileyim ben de. Asker selamı yasak, Bozkurt selamı yasak. Hayırdır? Asker selamına da evet doğru söylüyorsun. Asker selamına da bir soruşturma açılmıştı ama galiba oradan da bir şey çıkmadı yani ben hatırlamıyorum asker selamıyla ilgili. Yani çıktıysa da çok böyle küçük bir şey çıkmıştır yani böyle yani akılda kalmayacak bir ceza belki işte demin 1000 sterlin falan. Tamam abi teşekkür. Nasir Nuri hoş geldin. Koray Bilge eliyle kalp yapmaya soruşturma var mı? Yok. Eliyle kalp yapabilirsin. Arda Çalım yok, dripling yok, fizik yok, sürat yok, bitiricilik yok. Abartmayın şu adamı demiş. Arda Çalım mı yok? Dripling tamam dripling yok evet doğru. Ama bence yeteri kadar hızlı. Fizik yok. Fizik Fenerbahçe'deyken yoktu. Bence Arda'nın çalışma idmanlarına bir bak. Bitiricilik yok dersen yani Ancelotti'den gelir kafana böyle bir terlik. Daha Ancelotti atar yani İspanya'dan. Bitiricilik nasıl yok ya? Adam 7 maçında 6 gol attı. Yani ya herkes zaten adamın şutunu konuşuyor yani. Arda Güler'in şutlarını konuşuyor bütün Avrupa. Eğer Meri'ye ceza verilecek ise Bellingham'a da verilsin. Adam rakip yedek kulübesine çok Bellingham'a ceza %100 gelir. Ama şöyle Bellingham'a da para cezası gelecek. Yani 1000 sterlin değil de 5000 sterlin gelecek. Yani cezanın kanunları böyle. O yüzden bir şey yapamazlar yani. Meri'ye de dediğim gibi gelecekse 1000 sterlin bir ceza belki daha alt bir ceza yani komik bir rakam. O da şey yani açıkçası UEFA bunlara yani UEFA siyasi bir kuruluş değil. O yüzden siyasi noktada siyasi olarak gördüğü olaylarda böyle büyük cezalar veremez yani. Onların haddine değil bir kere. Emre Kodal hoş geldin. Oğuzhan iyi yayınlar kardeşim. Ferdi Kadıoğlu bu performansında Avrupa görür mü? Ben zaten ilk yayınlarımdan beri söylüyorum Ferdi Kadıoğlu için. Ferdi Kadıoğlu tam bir Premier Lig futbolcusu. Çok iyi oraya adapte olur. Hatta şöyle diyeyim Premier Lig'in büyük takımlarında bile oynar bana göre. Şöyle 1-2 sene West Ham, Fulham yapsa, Newcastle yapsa yeterli. 1-2 senede Manchester United, Liverpool, Arsenal bu seviyelere çıkabilir. Chelsea yeniden bir şekillenecek. Chelsea'yi yeniden güçlendirme projesi var. Onunla ilgili de Ferdi oraya çok iyi uyum sağlar bana kalırsa. Bunlar benim fikrim. Haber falan değil. Tamamen beyin fırtınası yapıyorum. Ben Ferdi'yi çok beğeniyorum ve bir Premier Lig futbolcusuna yakıştırıyorum. Hikmet Karaman. Sen dünyaca ünlü bir futbol otoritesi olmalısın. Arda 2 korner attı 2 gol oldu. Yeter baba Mbappe ne yaptı şu an? Evet. Yani Hikmet Karaman teşekkür ederim. Yani sözlerime tercüman oldun. İrfan Gök. Arda iyi değil madem ki neden 4 futbolcu etrafında Şaban misali? Doğru. Tamam. Verilen cevap verilmiştir muhtemelen. Zizo King. Arda çok az maça çıktı. Biraz sabırlı olalım. İnanılmaz potansiyeli daha çok sevindirecek bizi. Doğru söylüyorsun. Koray Bilge'yi de okuyalım. Kenan'dan patlamayı bir türlü göremedim. Evet. Kenan çok iyi bir futbolcu ama
milli takımda yani olmadı. Bir de onu aşırı tuttular yani. Kenan'ın kapasitesini bildikleri için aşırı tuttular. Oktay Parizoğlu babam yorum yapmış. Çok güzel bir gün oldu. Başarının devamını diliyorum. Teşekkürler baba. İrfan Gök, Hakan Çalhanoğlu olmasa iyiymiş. Hep yiyoruz ama bir önceki maçı Hakan'la da yendik. Hakan gol attı. Unutmayalım. Bazen Hakan'ın aradığımız dakikalar oldu gerçekten. Yani ben o anları hissettim maçın içerisinde. Tam böyle orta alanda bize hücum edilirken top bize geçiyor. O geçtiği anda o topun böyle atılması noktasında hep rakibe gitti o toplar. Hep rakibe gitti. Bir yerde böyle Hakan'ı aradım, böyle topları çok daha iyi bir şekilde kullanabilecek. Armand the Best, bence buradaki kimse sana katılmıyor. Alman basınını takip etmeye devam edebilirsin Armand the Best. Teşekkürler ediyorum. Burada da yayını bitiriyorum. 35 dakika oldu. Bayağı uzun bir yayın oldu. Hepinize teşekkür ediyorum. Beni dinlediniz, izlediniz. Kulağınıza, gözünüze sağlık. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.